Herkese merhaba. Bugün birlikte finans dünyasının hem en çok merak edilen hem de belki de en yanlış anlaşılan konularından birine dalıyoruz. Opsiyonlar. Hazırsanız bu güçlü aracın sırlarını keşfetmeye başlayalım. İşte size ilginç bir soru. Bir hissenin yükseleceğini düşünüyorsunuz ama o hisseyi alacak kadar paranız yok. Peki yine de bu yükselişten para kazanabilir misiniz? Evet, işte opsiyonlar tam da bu gibi senaryolarda devreye giriyor. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Önce opsiyon nedir? En temelden onu anlayacağız. Sonra alım ve satım opsiyonlarına yani iki ana türe bakacağız. Ardından işi biraz daha ileri taşıyıp sadece yön tahmini değil, piyasanın hareketliliği üzerine nasıl stratejiler kurulur onu göreceğiz. Fiyatları etkileyen faktörlere ve doğru platformu seçmeye değinip en sonda da tüm bunları nasıl güvenle öğrenebileceğinizden bahsedeceğiz. O zaman hadi en başa dönelim ve şu temel soruyu cevaplayalım. Bir opsiyon en basit haliyle nedir? Bakın, bu tanımda altını çizmemiz gereken sihirli kelimeler şunlar. Hak verir, yükümlülük getirmez. Düşünün ki bir ev için kapora veriyorsunuz. O evi anlaştığınız fiyattan alma hakkınız var. Ama vazgeçerseniz sadece kaporanızı kaybedersiniz, evi almak zorunda değilsiniz. İşte opsiyon da tam olarak budur. Size bir hak tanır ama sizi hiçbir şeye zorunlu kılmaz. Bu esneklik, onu diğer finansal araçlardan ayıran en önemli özellik. Her opsiyon sözleşmesinin iki tarafı vardır. Bir alıcı ve bir satıcı. Alıcı, yani hak sahibi, bu hakkı satın almak için prim adında bir ücret öder. Onun maksimum riski, işte bu ödediği prim kadardır. Diğer tarafta ise primi alan satıcı var. O da bu prim karşılığında bir yükümlülük altına girer. Yani alıcı hakkını kullanmak isterse, satıcı sözünü tutmak zorundadır. Bu yüzden satıcının riski çok daha yüksek, hatta potansiyel olarak sınırsız olabilir. Gördüğünüz gibi masanın iki tarafı arasında risk ve getiri beklentisi tamamen zıt. Peki insanları opsiyonlara çeken en büyük şey ne? Tek kelimeyle özetleyebiliriz. Kaldıraç. Yani çok daha küçük bir parayla çok daha büyük değerli bir varlığın fiyat hareketlerinden faydalanma imkanı. Bu potansiyel karınızı katlayabilir ama unutmayın, madalyonun diğer yüzü de var. Aynı kaldıraç riskleri de büyütebilir. Gelelim şimdi opsiyon dünyasının iki temel yapı taşına. Yani alım ve satım opsiyonlarına. Bunları anladığınızda aslında işin temel mantığını da çözmüş oluyorsunuz. Mantık aslında çok basit. Eğer bir hissenin, bir emtianın veya herhangi bir şeyin fiyatının gelecekte yükseleceğini düşünüyorsanız bir alım opsiyonu yani call alırsınız. Bu size o varlığı gelecekte bugünden anlaştığınız bir fiyattan satın alma hakkı verir. Tam tersi, fiyatın düşeceğini öngörüyorsanız o zaman da bir satım opsiyonu yani put alırsınız. Bu da size o varlığı anlaşılan fiyattan satma hakkı tanır. Kısacası beklentiniz yukarı yönlüyse call, aşağı yönlüyse put. Hadi bu anlattıklarımızı bir örnekle somutlaştıralım, çok daha net olacak. Diyelim ki altının onsu şu an 1950 dolar ve siz bunun bir ay içinde artacağını düşünüyorsunuz. Ama bir ons altını alacak 1950 dolarınız yok. Bunun yerine gidip sadece 40 dolarlık bir prim ödeyerek size bir ay boyunca altını 1950 dolardan alma hakkı veren bir call opsiyonu alıyorsunuz. Peki bir ay sonra ne oldu? Diyelim ki haklı çıktınız ve altın 2050 dolara fırladı. İşte şimdi o 40 dolara aldığınız hakkı kullanıyorsunuz. Altını 1950'den alıp anında 2050'ye satarak 100 dolar kar ediyorsunuz. Başta ödediğiniz 40 dolar primi düşününce cebinize net 60 dolar kar kalıyor. Peki ya altın düşseydi? O zaman en fazla kaybedeceğiniz şey en başta ödediğiniz o 40 dolarlık prim olacaktı. İşte opsiyonun gücü ve sınırlı riski burada ortaya çıkıyor. Şimdi işin gerçekten heyecan verici kısmına geliyoruz. Çünkü opsiyonlar sadece bir şeyin fiyatı yukarı mı gidecek, aşağı mı inecek diye tahmin yürütmekten ibaret değil. Asıl sihirleri piyasanın ne kadar çalkantılı olacağını yani volatilitesini tahmin ettiğinizde başlar. Düşünün ki çok kritik bir seçim var. Ya da Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Piyasada kesinlikle büyük bir hareket olacağını biliyorsunuz. Ama hangi yöne olacağı tam bir muamma. Yukarıda fırlayabilir, aşağıda çakılabilir. İşte böyle durumlarda ne yaparsınız? İşte tam da bu belirsizlik anları için tasarlanmış stratejiler var. En ünlülerinden biri Long Straddle. Bu stratejide aynı anda aynı fiyattan hem bir alım
hem de bir satım opsiyonu alırsınız. Burada yaptığınız bahis yön üzerine değil, hareketin büyüklüğü üzerine. Fiyat yeter ki yerinde durmasın. İster yukarı fırlasın, ister aşağı çakılsın, hareket yeterince büyük olduğu sürece kâr edersiniz. Yani belirsizliğin kendisinden para kazanmış olursunuz. Peki ya tam tersi bir beklentiniz varsa? Yani piyasanın sakinleşeceğini, adeta yaprak kımıldamayacağını düşünüyorsanız, o zaman da short straddle gibi stratejiler devreye girer. Bu sefer hem alım hem de satım opsiyonu satarsınız ve piyasanın durağan kalmasından prim geliri elde edersiniz. Ama bir uyarı. Bu, piyasada beklenmedik sert bir hareket olursa potansiyel zararın sınırsız olabildiği çok daha riskli bir stratejidir. Bir opsiyonun fiyatı, yani o ödediğimiz prim, sabit bir şey değil. Sürekli olarak piyasa koşullarına göre değişir. Peki bu fiyatı belirleyen dinamikler neler? Gelin motorun kaputunu açıp içine bakalım. Opsiyon fiyatlarını etkileyen bu faktörleri ölçmek için kullanılan metriklere finans dünyasında Yunanlar deniyor. İsimleri biraz korkutucu gelebilir. Delta, Theta, Vega ama aslında her biri opsiyon fiyatının farklı bir değişkene ne kadar duyarlı olduğunu gösteren basit birer ölçüm aracı. En önemli 3 tanesini şöyle düşünebiliriz. Delta, dayanak varlığın fiyatı bir birim değiştiğinde opsiyon fiyatının ne kadar değişeceğini söyler. Yani bir nevi opsiyonun hızını ölçer. Theta ise zamanın düşmanıdır. Vade tarihi yaklaştıkça opsiyonunuz her gün bir miktar değer kaybeder. Tıpkı eriyen bir buz gibi. Vega ise piyasanın heyecan seviyesini ölçer. Piyasadaki beklenen dalgalanma yani volatilite arttıkça opsiyonların değeri de artar. Bu Yunanlar opsiyon ticaretini satranç gibi stratejik bir oyuna dönüştüren unsurlardır. Peki, tüm bu teorik bilgiyi pratiğe dökmek istediğimizde, yani bu işlemleri yapmak istediğimizde nereye gideceğiz? Doğru platformu seçmek, en az stratejiyi seçmek kadar önemli. Piyasada her yatırımcı tipine uygun farklı platformlar var. Örneğin Testi gibi bazıları özellikle opsiyon ticaretine odaklanmış arayüzleri ve bol eğitim içeriğiyle öne çıkıyor. Bu da yeni başlayanlar için harika olabilir. Interactive Brokers gibi devler ise size dünyanın hemen her piyasasına erişim imkanı sunan profesyonel araçlar sağlar. Burada en doğru seçim tamamen sizin hedeflerinize, tecrübenize ve ne aradığınıza bağlı. Evet, bayağı bir konuya değindik. Şimdi geldik belki de en önemli bölüme. Bütün bu öğrendiklerimizi, zor kazandığımız paramızı riske atmadan nasıl deneyimleyebiliriz? Bakın, bu alıntı her şeyi özetliyor aslında. Ne kadar okursanız okuyun, ne kadar video izlerseniz izleyin, bazı şeyler ancak direksiyonun başına geçince öğrenilir. Ben bu benzetmeyi çok seviyorum. Opsiyon öğrenmek gerçekten de bisiklete binmeyi öğrenmeye benzer. Başta o kadar çok şeye odaklanmanız gerekir ki denge, pedallar, direksiyon, kafanız karışır. Ama pratik yapa yapa bir süre sonra artık düşünmezsiniz bile. Her şey sezgisel bir hal alır. Ve işte bu işin en güzel yanı da bu. Bisikletten farklı olarak öğrenirken düşüp dizlerinizi kanatmak zorunda değilsiniz. Neredeyse bütün aracı kurumlar size sanal parayla işlem yapabileceğiniz deneme hesapları ya da demo hesapları sunar. Bu, tüm stratejileri sıfır riskle denemek, hatalar yapmak ve öğrenmek için paha biçilmez bir fırsattır. Artık opsiyonların ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve ne gibi imkanlar sunduğunu biliyorsunuz. Peki bu yeni bilgiyle aklınıza ilk gelen ne? Belki uzun zamandır takip ettiğiniz bir hissenin yükselişini oynamak ya da belki de yaklaşan bir belirsizlikten faydalanmak. Keşif yolculuğunuz işte şimdi başlıyor.